Bugün dünyada her şey geçmişe göre birbirine daha yakın ve birbirine bağlı. Yıllar önce sadece İngilizce bilmek bu yakınlığı ve bağlılığı yönetmek için yeterliydi. Şimdi ise uzak yakın demeden herkesin herkesle her an bağlantıda olduğu bir dünya var. Bu nedenle liderlerimiz milli olmalarının yanı sıra dünyadaki bütün liderlerle ilişki kurabiliyor olmalı. Dünya bu kadar geçişken iken liderlik de bunun dışında kalamaz. Yeni nesil liderler artık küresel etki yaratacak fikirler, çözüm önerileri oluşturmak, çok farklı kültürden insanlarla ilişki ağları oluşturmak ve yönetmek zorundalar. Artık iş yaşamı ve ekonomik bilinmezlikleri değil, doğrudan hayatın tüm bilinmezliklerini yönetmek zorunda liderler. Pandemi süreci ve hala maalesef çok taze yaşadığımız depremler bunu çok açık gösterdi. Enflasyon, jeopolitik sorunlar ve anlaşmazlıklar, tedarik zinciri problemleri, iş gücü maliyetleri gibi faktörler belirsizliğe sebep oluyor. Artık liderler yukarı doğru fırsatlar yerine maalesef aşağı doğru riskler üzerine odaklanmak zorundalar. Liderler bugün daha az güvenli ve daha şüpheliler. Günümüzde var olan hızın, karmaşıklığın ve belirsizliğin azalmayacağını, aksine daha da yoğunlaşacağını tahmin ediyorlar. Sanki yapılması doğal ve kolay bir şeymiş gibi liderlere belirsizliği kucaklamaları tavsiye ediliyor. Liderleri hayatın kaygıları yönetiyor. Bu yüzden sürdürülebilir bir başarı için hem kendi kaygılarını hem de birlikte olduğu insanların kaygılarını ve önceliklerini tanıyan, hem kendiyle hem çevresindekilerle iyi ilişkiler kurabilen, tüm bu kaygıları yönetebilecek güveni veren liderler olmak zorunda. Yüksek oranda yetenek eksikliği yaşanırken çalışanların iş yerinde daha fazla esneklik taleplerine karşılık vermeye çabalıyorlar. Gelecekte ne olacağını bilmeden sürekli bir belirsizlik içinde çalışanlarına güven ve motivasyon aşılamak için uğraşıyorlar. Liderler stres ve tükenmişliğin yükünü sırtlanırken bir yandan çalışanlarının artan zihinsel sağlık sorunlarına da çözüm arıyorlar. Şu an liderler çalışanlarına moral veren net bir mesaj vermek isteseler de yapamıyorlar. Değişen koşullara göre sık sık farklı kararlar vermek durumunda kalıyorlar. Böyle bir ortamda hepimizin liderlik yolunda iyi bir pusulaya ihtiyacımız var. Yanlış yönlendirmelerin ve dezenformasyonun bu kadar yoğun yaşandığı bir dünyada yapılacak hatalar, hayatımıza geri döndürülemeyecek sorunlara ve karamsarlıklara sebep olabilir. Liderlik etmek normalde zorken, sisli havalarda, kesinlik ve netliğin çok az olduğu zamanlarda, özellikle değişim ve belirsizlik ortamının sürekli olduğu şu zamanlarda çok daha zor. Kısıtlı bilgiye dayanarak en iyi yolu belirlemek, insanların hoşuna gitmeyen kararlar vermek durumunda kalmak, insanı karanlık bir odada hapsolmuş gibi hissettirebilir. Bu durumda çözüm, insanlılıklarının ışığıyla bu odadan çıkmak ve diğer insanlarla iletişim kurmaktır. Yanıldığınızda hatalarınızı kabul edin. İncinebilir hissedecek olsanız bile cesareti seçin. Aklınızdan ve kalbinizden geçenleri paylaşın. Bunları yapmak başta çok korkutucu gelse bile sizin ve ekibiniz için yapabileceğiniz en iyi şey budur.